70.000 lira, 80.000 lira. Bir T serisi cihaza bu kadar para verir misiniz? Peki daha kötüsünü söyleyeyim o zaman. Bugün o parayı verip lansmandan sadece bir ay sonra fiyatının 15.000 lira eridiğini göreceksiniz desem. İşte Xiaomi 17T ve 17T Pro tam da bu bıçak sırtı noktada duruyor. Bugün sizlere cihazların kutusunun arkasındaki o şeyleri okumayacağım. Bugün şu soruya en net, en acımasız cevap vereceğiz. 17T gerçekten yeterli mi? Yoksa Xiaomi bizi yine sihirli Pro kelimesiyle soymaya mı çalışıyor? Nasıl mı? Hazırsak başlıyoruz. İnsan bazen teknoloji dünyasına bakınca şunu düşünüyor. Gerçekten yeni telefon mu çıkıyor yoksa markalar aynı yemeği farklı tabakta mı servis ediyor? Ama Xiaomi 17T serisini elinize ilk aldığınızda o eski ucuz fiyat performans hissinin tamamen silindiğini anlıyorsunuz. Kasa hissi inanılmaz tok arkadaşlar. Hatırlayın, Samsung S26 Ultra'da o keskin ve sivri köşeleri bırakıp yuvarlatılmış hatlara geçmişti. Üzerine termal yönetimi toparlayan, güçlendirilmiş alüminyum kullanıp cihazı tam böyle ele oturan bir yapıya sokmuştu ya. İşte Xiaomi de tam olarak bu ergonomik olgunluk evresine girmiş durumda. Telefon elinizde tam oturuyor ve o derin mavi rengin ışık altındaki yansıması, arkadaki o devasa Leica kamerası, ben buradayım ve ucuz görünmeye niyetim yok diye bağırıyor. Cihaz masada dururken bile o premium ağırlığını size hissettiriyor. Şimdi o dış kasayı bir kenara bırakalım ve günde saatlerce yüzüne bakacağımız o devasa pencereye, yani ekrana geçelim. Çünkü Xiaomi burada iki cihazı birbirinden çok ince çizgilerle ayırmış durumda. Düz 17T modelinde 6.59 inçlik, Pro modelinde ise tam 6.83 inçlik devasa 1.5K çözünürlükte OLED paneller kullanıyor. Düz modelde 120 Hz, Pro modelde ise 144 Hz yenileme hızına sahip bir akıcılıktan bahsediyoruz. Pro'nun ekranında o menülerde kaydırırken, yüksek grafikte oyunlar oynarken cihazın verdiği o yağ gibi akan hissiyatı adeta böyle üst düzey bir e-spor monitörünü aratmıyor. Fakat benim asıl vurduğum detay ne biliyor musunuz? Bu sayılar değil arkadaşlar. Parlaklığı, zifiri karanlıklığı tam 1 nite kadar düşürebilme özelliği. Donanımsal mavi ışık filtresi. Hepimiz o hatayı yapıyoruz. Gece yatakta ışıkları kapatıp telefona bakıyoruz ve o ışık patlaması uykumuzu kaçırıyor, gözümüzü oyuyor. İşte Xiaomi bu sene sadece en parlak ekrana yapalım yarışına girmemiş, resmen biyolojik saatinizi ve retinanızı koruma altına almış. Güneş altında ise o kadar parlak ki ekrandaki yazıları okumak için elinizde gölge yapmanıza bile gerek kalmıyor. Şimdi girelim kasanın içine. Herkesin de o ismini havalı havalı söyleyip geçti. Ama gerçekte hayatımızda neyi değiştirdiğini anlamadığı yere. Düz 17T modelinde MediaTek Dimensity 8500 var. Pro modelde ise 3 nanometrelik tam bir canavar Dimensity 9500. Şimdi bazıları hemen yorumlara Snapdragon nerede abi diyecekler. Arkadaşlar bakın, yıl 2026. MediaTek artık o bildiğiniz eski MediaTek değil. Ezberler tamamen bozuldu. Bence siz de ön yargınızı bir kenara bırakın artık. Dahası olay sadece işlemci çekirdeği değil. Bakın, bu cihazların kalbinde yeni nesil UFS okuma yazma teknolojisi ve 256 GB ile 512 GB'lık depolama seçenekleri var. Pro modeli alan bir adam o 512 GB'lık hafızanın içine 4K videoları atarken ya da büyük bir uygulama açarken UFS hızının nimetlerini iliklerine kadar hissedecektir. 17T'de de Wi-Fi 6E varken Pro modelinde bağlantının yeni şekli olan Wi-Fi 7 teknolojisi bizi karşılıyor. Düz modeldeki Dimensity 8500 WhatsApp, Instagram, YouTube gibi hafif fotoğraf düzenleme işlemlerinde yağ gibi akıyor. Hiçbir takılma yok, hiçbir ısınma yok. Ama açık konuşayım, insanların %80'ini zaten burada işi bitirecek. Ama iş 17T Pro'ya geldiğinde olay tamamen saf kas gücüne, o devasa UFS depolama hızına ve ben telefonumu 3-5 yıl asla değiştirmem diyen o talepkar adıma dönüyor. T1 Plus soğutma ve sinyal çipleriyle o 9500 işlemci en ağır işlemlerde bile frekansı kısmıyor, ısınmıyor. Peki sen o günde 2 el oyun atıp çıkıyorsun ya, bu güce, bu devasa band genişliklerine gerçekten ihtiyacın var mı? Dobra dobra söylüyorum ya. Hayır, yok. O para cebinde kalsın.
Peki Xiaomi'nin Leica sizce fark yaratıyor mu yoksa pazarlama yalanı mı? İşte Xiaomi'nin burada sizi o pro modelleri çekmek için kurduğu en büyük tezgah, pardon, en büyük yetenek burada başlıyor. Kamera. Arka tarafta her iki cihazda da f/1.67 diyaframlı 1/1.3 sensörlü devasa bir 50 megapiksellik ana kamera var. Yanında da 12 megapiksel ultra geniş açı eşlik ediyor. Ama Pro modeldeki o Telephoto Master dedikleri 50 megapiksellik 5x optik periskop lens gerçekten şov yapıyor arkadaşlar. Leica'nın o efsanevi renk profilleri birleşince ne oluyor biliyor musunuz? Gece loj ışıkta veya o 5x zoom yaptığınız o portre fotoğraflarına o arka plan koymak gibi eriyor resmen. Nesneler jilet gibi ayrılıyor. Ama burada yine dürüst olacağım ve eleştirimi yapmak istiyorum. Bazen yapay zeka modelleri fotoğrafları o kadar canlandırıyor, gözünüzü o kadar mavi yapıyor ki doğallıktan kopup sanki başka bir gezegende çekim yapmışsınız gibi bir hissiyat veriyor. Daha da acısı ne biliyor musunuz? 70 bin lira gibi istenen bir Pro modelin önüne 32 megapiksel kamera var ama 2026 yılındayız ve hala 4K 60 FPS video çekemiyor. 4K 30 FPS'te kalmış. Cihaz arka kamerada sinematik vlog çekimleri yapıp şov yaparken içerik üretiyorsunuz. Bu devirde o ön kameranın bu çözünürlük sınırları yani bence kötü bir detay. Şimdi geldik masaya yumruğunu vuran piyasadaki tüm ezberleri bozan o batarya. Yıllardır 5000 mAh batarya talim ettik yani idare ettik falan. İşte Xiaomi düz modelinde 6500 mAh, 17T Pro modelinde ise 7000 mAh batarya koymuş. İşte silikon karbon pil teknolojisinin gerçek hayattaki mucizesi tam olarak bu. Telefonunu kalınlaştırıp bir tuğlaya çevirmeden o küçücük alana devasa bir enerji sığdırmışlar. Üstelik bu havuzu doldurmak için de Pro'da 100 Watt kablolu 50 Watt kablosuz hızlı şarj var. Sadece 21 dakikada bataryanın yarısı doluyor. Düz modelde ise 67 Watt hızlı şarj ile geliyor. Yani sabah kalktın, telefonun şarjı taktın, sen kahvaltını yapıyorsun, öyle takılırken cihaz 2 günü rahatlıkla çıkaracak enerjiyi anında toplayabiliyor. İşte bu sadece kağıt üzerinde bir rakam değil arkadaşlar. Bu direkt gün içindeki o şarjın nerede aksiyetesinin bitişi ve bu bildiğiniz özgürlük hissi. Sözün özü lafın kısası arkadaşlar. Eğer ben mantıklı adamım, gündelik işlerim gibi yağ gibi halletsin, işte 6.59 inç ekranı gözümü yormasın, Dimensity 8500'ü beni üzmesin, kamerası tatmin etsin, 6500 mAh pilin bana yesin diyorsan 17T modeli senin için fazla yeterli. Gidip de o aradaki binlerce liralık o farkı boşuna ödeme bence ama eğer ben bir amiral gemisi hissini sonuna kadar yaşamak istiyorum diyorsan Wi-Fi 7 teknolojisi ve 144 Hz'lik devasa 6.8 inçlik akıcılık, 100 Watt şarjı, 7000 mAh bataryası ve Dimensity 9500'ün o saf gücünü cebimde olsun param var diyorsan 17T Pro seni yıllarca üzmeyecek en kaslı seçeneklerden bir tanesi. Ancak Android dünyasının o ilk aylarındaki meşhur fiyat düşüşlerini unutma. Paran cebinde kalsın. Acelen yoksa piyasanın biraz oturmasını beklemek her zaman en karlı hamledir. Cebinizde bu bütçe olsa mantığın sesi 17T'yi mi seçersiniz? Yoksa o tüm sınırları zorlayan 17T Pro'yu mu? Yorumlarda o tartışmayı başlatalım. Biliyorsunuz hepsini tek tek okuyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize, gözlerinize ve bataryanıza çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.